Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evime çok güzel bir biblo yaptım. Hem de flamingolu bir biblo. Evinize siz de böyle bir biblo yapmak istiyorsanız size bu biblonun maliyetini anlatacağım. Bu biblonun altında gördüğünüz MDF tahta. Bu benim elimde vardı arkadaşlar. 20'ye 20 kare şeklinde. Bunu herhangi bir mobilyacıya gittiğinizde rahatlıkla bulabilirsiniz zaten. 1-2 liraya satarlar. Maksimum değer 2 TL biçebilirim. Bedavaya bile bulabilirsiniz aslında herhangi bir mobilyacıya giderseniz. Bu alt tabanını bilerek tahta tercih ettim ki biraz ağır olsun ki bunları taşıyabilsin. Fakat daha hafif bir şey de tercih edebilirmişim. Çünkü zaten kendisi aşırı hafif oldu. Yani sadece ağır olan kısım bu MDF tahta. MDF tahtanın üstüne 2 tane çıta koydum. Bu çıtalar şöyle göstereyim. Bunlardan arta kalanlar bunlar zaten. Bu çıtaları 10'ar santim kestim. Çıtayı da yanlış hatırlamıyorsam tam 1,5 TL'ye aldım. Hani pazarlıkta falan 1 liraya getirmiştim. Bu üstünde gördüğünüz kasnak, boş kasnak. Onu da şöyle göstereyim size. Bu boş kasnağın boyutları var arkadaşlar. Ben bu boyutu tercih ettim. Siz kafanıza göre takılabilirsiniz. Bunu da ben 5 liraya aldım. Bu içine gördüğünüz tel zımbırtısı da hırdavatçılarda satılıyor. Yani ben gittim tel almam gerekiyor dedim. Tipiktir, bir yere gidersiniz ve bir şey sorarsınız ve size ne için kullanacağınızı falan sorar. Ya ben hiçbir zaman tuhafiyede, kırtasiyede, efendim söyleyeyim hırdavatçıda, özellikle hırdavatçılar, hiçbir zaman derdimi anlatamadım. Bunu da zaten gittim bir tuhafiye gibi bir yerde aradım. Tel dedim. Yani tel istiyorum ya, bildiğin tel bu. Onu da şöyle göstereyim size. Bakın. Yani bildiğin tel yani. Tel istiyorum. Tabii ki ben bunu hobi dükkanlarında, tuhafiyecilerde anlatamadım. En sonunda bir adam dedik yani ne istediğini az buçuk anlayabildim. Bunun için şuradaki hırdavatçıya gideceksin dedi ve sağ olsun hırdavatçıya gittim. Hırdavatçıya ben tel alacağım dedim. Adam direkt bana bunu gösterdi. Ha bu abi dedim. Onu da 3 metresini 3 TL'ye aldım. Neden 3 metre aldım? Nasıl bir şey çıkacağını bilmiyordum. Ne kadar çok uğraşacağımı bilmiyordum. Veya bunu yapmak için, başarabilmek için ne kadar tel harcayacağımı da bilmiyordum. Gittiğim yerde bayağı uzaktı. Bu nedenle ben dedim ki herhalde 3 metreye yeter. 3 metreye 3 TL verdim. Yani şöyle bir kabaca hesaplayalım. Bunu 2 liraya alsak 2, 3, 5 daha 8, 3 daha 11. Tabii ki 3 metre değil. Bunu harcadığım 50 santim falan da herhalde. Yani evet 50 santim civarındaydı. Yani 50 kuruşa falan tekabül ediyor. 1 lira diyelim. Bu şekilde toplamda tam 10 liraya bunu mal etmiş oldum. Kesinlikle 10 TL'ye yapabileceğiniz çok güzel, şahane bir biblo ile karşınızdayım. Ben biliyorum ki benden daha güzel yaparsınız. Yaptığınız tüm projeleri Instagram hesabım 32 diş adresine fotoğraf olarak gönderirsiniz. Paylaşmaktan büyük mutluluk duyarım. Daha fazla projemi görmek için ve beni desteklemek için lütfen kanalıma abone ol. İyi izlemeler. Herkese merhabalar tekrar. Malzemelerimiz şu anda ekranda yazıyor. Bunları temin ettikten sonra işlemlerimize başlayabiliriz. Öncelikle istediğim figürü A4 çıktısıyla temin ettim. Ben flamingoyu çok sevdiğim için flamingoyu tercih ettim. Siz istediğiniz şeyi çıkartabilirsiniz tabii ki. Öncelikle kağıdı masaya sabitliyorum. Sonrasında başlangıç için yerinde daha sabit durması adı altında telimi de masaya sabitliyorum ve başlıyorum bükmeye. Buraları böyle hızlandırılmış şekilde izlemek gayet keyifli. O yüzden ben de şu an tadını çıkaracağım. Size de iyi izlemeler.
burada tüm malzemeleri çıkartıyorum ve şöyle bir şey yapıyorum. Çıtanın yüksekliğini ben 10 santim ideal gördüm. 10'ar santim cetvelle çizdikten sonra testere yardımıyla onları kesiyorum. Pürüzsüz olmalarını istediğim için de kağıt zımparayla onları iyice zımparalıyorum. Size burada göstermek istediğim şey şu. Kasnak oval geleceği için iki çubuğun başı oval çıkması gerekiyor. Zımparayla onları düzenledim. Lütfen o ince ayrıntıyı unutmayın. İşte burada da çıtaları zemine yapıştırmak için tahtayı tam ortaladığımdan emin olmak adı altında bir hesap kitap yapıyorum. O işlem bittikten sonra çıtaları artık yavaş yavaş yapıştırmaya başlıyorum. Çıtaları yapıştırdıktan sonra onun üstüne de kasnağımızı yapıştırıyorum. Ve meşhur flamingomuz yerini alıyor. Kasnağa onu sabitliyorum. Alttan ve üstten fazladan tel bırakmıştım zaten. Onları da sabitledikten sonra zaten çok hoş bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bundan sonra sadece boyama kalıyor. Sprey boyayla boyadıktan sonra işlemimiz bitiyor. İşte bu kadar. Fikrimi ve biblolarımı beğendiysen lütfen beğeni tuşuna basmayı unutma. Kanalıma abone olursan yeni videolarım karşına kolaylıkla çıkacaktır. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.